Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 3 parça mandalina dilimli bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimizi 3 parça halinde örüyoruz. Önce ön parçalarını ördüm, daha sonra arka parçasını örüp omuz kısımlarından tığ yardımıyla birleştirdim. 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Nako Elite Baby. Nako Elite Baby tok bir ip olduğu için model onunla daha güzel düşüyor arkadaşlar. Kartopu Baby One'la denedim fakat model çok güzel olmadı. O yüzden Nako Elite Baby tok bir ip olduğu için onunla ördüm. İsterseniz sizler de anti peeling olan ipleri kullanabilirsiniz. Örmüş olduğum ip 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. 2 yaş ölçülerinde ölçülerimiz. Beden genişliğinin ölçüsünü vereyim. Beden genişliği 30 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 36 santim. Bebeğin kilosuna göre 2-2,5 yaş ölçülerinde kullanılabilir. Kız bebeklerin kullanımına uygun arkadaşlar. Kurdeleli olduğu için. Şöyle arkadan görüntüsünü de göstereyim. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir model. Hem de çok kullanışlı. 3 tane inci düğme kullandım. Roba kısmında. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimizin önce ön parçalarını öreceğim. Daha sonra arkasını öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ön parçalardan bir tanesini örelim. Sağ ve sol parça ikisi de aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Şimdi ön parçalardan bir tanesini örmeye geçelim. 3,5 numaralı şişime 31 ilmekle başlıyoruz. Şişime ilmeklerimi attım. Attıktan sonra arka yüze geçiyorum. Model kurulumunu arka yüzde yapacağım. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Birinci sırasını arka yüzde öreceğiz. Modele arka yüzden başlıyoruz. Sıra başındaki 2 ilmeğim ve sıra sonundaki 2 ilmeğim haroşa olacak. O yüzden 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. 2 ilmeğimi ördükten sonra şişime dolama yapıp 6 ilmek ters örüyorum. Mandalina dilimi modelimizin birinci sırasını arka yüzde örüyoruz. Dolama yaptıktan sonra 6 ilmek örüyoruz. Dolamım 2 ilmek haroşa ördüm. Dolama yaptım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. İpim önde tekrar dolama yapıyorum. 1 ilmek düz örüp ipimi öne alıp tekrar dolama yapıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı ilmek ördükten sonra yine ipimi önde dolama yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp dolama yapıp tekrar 6 ilmek ters örüyoruz. Model ilk sırada 6 ilmekten oluşuyor. Model aralarında 1 ilmek düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeklerin her iki kenarına da ajur yaparak artırma yapıyoruz. 6 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Dolama yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Buraya 1 ilmek artırmış yani ajur yapmış oluyoruz. Tekrar ipimi öne alıyorum. Dolamamı yaptım. 6 ilmek
yine ters örüyorum. Altı ilmek ters ördükten sonra tekrar dolama yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek haroşamız olacak. Birinci ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum ki kenarların tırtıklı olmasını istediğim için sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıra başında yine ters olarak örüyorum. Sıra başında 2 ilmeği ters olarak ördüm. İpim önde, yine aynı şekilde dolama yapıp yine artırma yapmış olacağız. Diğer yüzde 6 ilmek ters örmüştük. Bu yüzde 8 ilmek düz öreceğiz. İpim önde, artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım, dolamamı yaptım, aradaki ilmeği ters ördüm, arka yüzde düz örmüştük aradaki ilmekleri, ön yüzde ters örüyoruz. İpim önde, tekrar dolama yapıp 8 ilmek düz örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örüyoruz. Ön yüzde düz olarak örüyorum. 8 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıp dolamamı yapıp aradaki ilmeği ters olarak ördüm. İpim önde, yine dolama yapıyorum. 8 ilmek düz örüyoruz. Sekiz ilmek düz ördükten sonra tekrar ipimi öne alıp dolamamı yaptım. Aradaki ilmeği ters olarak ördüm. İpim önde, tekrar dolama yapıyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Model aralarında olan ters ilmeği arka yüzde düz örmüştük. Yine ön yüzde her iki kenarına dolama yaparak artırma yapıyoruz. 8 ilmek düzden sonra tekrar ipimi öne alıyorum. Dolamamı yaptım. Birinci haroşa ilmeğimi ördüm. İkinci haroşa ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze modelimizin 3. sırasını örmeye geçiyorum. Arka yüzde ilk 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. 2 ilmekten sonra dolama yapıp bu defa 10 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ters ördüm. İpim önde, tekrar dolama yapıyorum. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım, dolamamı yaptım. 10 ilmek ters örüyorum. Dört modelden oluşuyor ön parçalarımız. 10 ilmek ters ördükten sonra ipim önde, dolama yapıp model arasında olan ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum. Ön yüzde ters örüyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. Dolama yapıp 10 ilmek ters örüyorum. On ilmekten sonra ipim önde, yine dolama yapıp düz örüyorum. İpimi öne alıp dolama yapıp tekrar 10 ilmek ters örüyorum. 2 haroşadan önce de yine dolamamızı yapıyoruz. 3 sıra bu şekilde artırma yapıyoruz. Tekrar dolama yapıp kenardaki haroşa ilmeklerden ilkini haroşa olarak örüyorum. İkinciyi örmeden şişime takıp ön yüzde haroşa olarak öreceğim. Kenarları tırtıklı olarak örüyorum. Dikerken dikiş izi belli olmuyor. Görüntü olarak da daha güzel oluyor. Şimdi modelimizin 4. sırasındayız. Ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 4. sıramızda herhangi bir artırma işlemi yapmıyorum. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz.
Toplamda model 6 sıradan oluşan bir model. Her 6 sırada bir modeli birinci sıradan tekrarlıyoruz. Birinci sıramızı yani model kurulumuna birinci sıraya arka yüzle başlıyoruz. Çok kolay, örmesi de çok keyifli arkadaşlar. İstediğiniz bebek örgülerinde bu modeli kullanabilirsiniz. Bu yelek modeli de gerçekten çok güzel. Uzun zamandır örmek istediğim bir modeldi arkadaşlar. Çok beğendiğim bir modeldi. Örmüşken sizinle de paylaşmak istedim. Dördüncü sıramızı ön yüzde ters örerek tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde modelde 5. sıraya geçiyorum. Yine ilk 2 ilmeği haroşa örüyorum. Daha sonra modelde aradaki ilmekleri saymazsak arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim var. 12 ilmekten ilk 3 ilmeğini düz olarak örüyorum. Daha sonra 12 ilmekten ortasında olan 6 ilmeği şu şekilde öreceğim. İlmeğin içerisine girip 1, 2 defa dolama yaparak öreceğim. 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 ilmekten ilk 3 ilmeği düz ördüm. Daha sonraki 6 ilmeği 2 kere dolama yaparak ördüm. Son 3 ilmeği de tekrar düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeği yine düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelime geçtim. Yine ilk 3 ilmeği düz örüyorum. Daha sonra 6 ilmek 2 kez dolama yaparak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ilmeğim kaldı 12 ilmekten. Onları da düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi burada mandalina dilimimizde 12 ilmeğimiz var. 12 ilmekten ilk 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Daha sonra 6 ilmeği 2 kez dolama yaparak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ördükten sonra kalan 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar aradaki ilmeği düz örüyorum. Yine aynı şekilde 12 ilmekten 3 tanesini düz, daha sonra 6 ilmeği 2 kez dolama yaparak örüyorum. Kalan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İlkini haroşa, ikinci ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Modelimizin 5. sırasını da arka yüzde tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzde modelimizin 6. sırasını örmeye geçelim. Yine ilk 2 ilmeği haroşa olarak ördüm. Daha sonra buradaki ilmekleri ikişer ikişer öreceğiz. Birinci ve ikinci ilmeği şu şekilde ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Daha sonra üçüncü ve dördüncü ilmeği şu şekilde açıp düz olarak örüyorum. Beşinci ve altıncı ilmeği açıyorum. Düz olarak örüyorum. İlmeklerin boyu biraz uzun oluyor arkadaşlar. Modeldeki görüntüyü elde edebilmek için bu şekilde örmemiz gerekiyor. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Toplamda 6 ilmek olması gerekiyor arkadaşlar. 6 ilmekten sonra aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Modelin
6. sırasını ön yüzde örüyoruz. Tekrar aradaki ilmeği ördükten sonra yine ilmeklerimizi ikişer ikişer düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi açıyoruz. 5. sırada dolama yaparak ördüğümüz ilmekleri ön yüzde açarak örüyoruz. 1 2 1 2 ikişer ikişer 12 ilmeği ikişerli örerek 6 ilmek elde etmiş oluyoruz. Tekrar aradaki ilmeği ters ördükten sonra yine ilmekleri ikişerli ikişerli olarak 6. sıramızda örüyoruz. Model zor gibi görünse de çok kolay arkadaşlar. Birkaç model ördükten sonra modelin sıralarını öğrenince kolaylıkla ilerliyor. Aradaki ilmeği ters ördüm. Tekrar 2 ilmek 2 ilmek örerek ilerliyorum. 1 ile 2. ilmeği, 3 ile 4. 5 ile 6. 7 ile 8. ilmeği örüyorum. 9 ile 10'u, 11 ile de 12. ilmeği birlikte bu şekilde düz olarak örüp bir ilmek haroşa, sondaki ilmeği de örmeden alıyorum. Bir model sırası mandalina dilimini örmüş olduk. Tekrardan şişimizde 31 ilmeğimiz kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Kesimlerini yapınca ilk başlamış olduğumuz sayıya dönmüş olduk. Şimdi arka yüzde tekrar mandalina dilimi modelimizin birinci sırasını örmeye geçelim. Arka yüzde tekrar model kurulumunu yapalım. Hep aynı şekilde ilerliyor. 6 sırada bir modelimiz tekrarlıyor. Yine kenarda 2 haroşa ilmeğimi ördükten sonra dolamamı yapıp 6 ilmek ters örüyorum. İpim önde, tekrar dolama yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıp dolamamı yaptım. 6 ilmek ters örüyorum. İpim önde, dolama yapıp aradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar şişe dolama yapıp 6 ilmek ters örüyorum. İpim önde, dolama yapıp düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp dolama yapıp 6 ilmek ters örüp sıramı tamamlıyorum. Yine arka yüzde modelin birinci sırasını örmüş oluyoruz. Burada sıra başında 2 haroşadan sonra artırmamızı yapmıştık. Burada da 2 haroşadan önce yine artırmamı şişime dolama yaparak yapıyorum. 1 ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Ön yüze geçtim. Modelin ikinci sırasındayım. 2 ilmek haroşa ördükten sonra ipim önde dolama yapıp bu defa 8 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıp dolamamı yapıp aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Bu model aralarında olan bir ilmek ön yüzde düz, ön yüzde ters, arka yüzde düz arkadaşlar. Yine ipim önde 8 ilmek düz örüyorum. Sekiz ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıp dolama yaptım. Ters olarak ördüm. İpim önde tekrar dolama yapıp 8 ilmek düz örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Üçüncü sırasında da yine aynı şekilde artırma yapıp bu defa 10 ilmek ters örüyoruz. Dördüncü sıramızı ön yüzde tamamen ters örüyoruz arkadaşlar. 5. ve 6. sırasında yine göstermiş olduğum gibi örelim. Model bu şekilde
ilerleyerek devam ediyor. Her 6 sırada bir tekrar modeli kuruyoruz. Toplamda ön bedenimiz için 13 model sırası olana kadar örüp gelelim. Ön bedenimi modellerde ilerleyerek ördüm arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model sırası olana kadar ördüm. Şişimde toplamda 31 ilmeğim var. Şimdi bir sıra arka yüzde ters öreceğim. Daha sonra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters öreceğim arkadaşlar. Toplamda 3 sıra örmüş olacağız. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Daha sonra ön yüze geçelim. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters örüp gelelim. Kenarlarımız yine 2 ilmek haroşadan oluşması gerekiyor arkadaşlar. Kenarlarda yine 2 ilmek haroşamıza devam edelim. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Tekrar bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters örüp gelelim. 13 model sırasından sonra 3 sıra örmüş olduk. 2 sıra arka yüzde, bir sırada ön yüzde örmüş oldum. Şimdi kurdale geçirmek için ajurlar yapacağız arkadaşlar. Yine sıra başındaki 2 ilmeği haroşa olarak ördüm. İpim önde, 2 ilmeği kesiyorum. Yani bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış oluyoruz. Buraya küçük bir ajur yapıyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği kesiyorum. İpimi öne alarak ajur yapıyorum. 2 ilmeği kesiyorum. İpimi öne aldım. Yine ajur yaparak 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Bir artır, 2 ilmek kes. Bir artır, 2 ilmeği birlikte düz örerek kes. İpimi öne aldım. Yine düz olarak örüyorum 2 ilmeği. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bir ilmek fazla kaldı arkadaşlar. İsterseniz onu da birlikte keserek 3 ilmeği birlikte keserek eşitleyelim. Orada ilmek kalmasın. Daha sonra bir ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği örmeden aldım. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Dört sıra haroşa örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben haroşayı her iki yönde de tersten örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ters olarak örüyorum. 4 haroşadan sonra kol oyuntusu için kenarda 4 ilmek keseceğiz. Şişimde olan ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 ilmeğim kaldı. Şimdi 4 haroşa sırası öreceğim. Daha sonra kol oyuntusu için sol kenarda, bana göre sol kenarda 4 ilmek keseceğiz. Şimdi 4 haroşa sırası örüp gelelim. Kurdele için kesim yaptıktan sonra 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu kenarda 4 ilmek keseceğim. İlmeklerimizi şu şekilde keselim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. 3. 4. Kesimlerimizi bu şekilde yaptım. İpimi öne alıyorum. Tekrar
haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi haroşa olarak örerek ilerleyelim arkadaşlar. Daha sonra yakasını keseceğiz. Yakasına kadar örelim. Toplamda kaç sıra ördüğümü ördükten sonra söyleyeceğim. Şimdi haroşa olarak ilerleyip gelelim. Şu kısımdan sayarsak 18 haroşa sırası ördüm. Şimdi yaka oyuntusu için bu taraftan, yani bana göre sağ taraftan 10 ilmek keseceğim. Kesimleri şu şekilde yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İlmeği şişe takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Toplamda bu şekilde yakası için 10 ilmek kesiyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek kalması gerekiyor arkadaşlar. Bir ilmek daha keselim. Şişimde 16 ilmeğim kaldı. 16 ilmekle omuz kısmına kadar örelim. Yine kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Ortalama 2 yaş olduğu için 34 35 santim olması gerekiyor boyunun, şu şekilde. Boy uzunluğunun 34-35 santim olması gerekiyor. Tabii ki uzun isterseniz birkaç santim fazla örebilirsiniz. Fakat 2 yaş ölçülerimiz bu şekilde. Şimdi ben omuz kısmına kadar haroşa örüp geliyorum. Omuz kısmına kadar haroşa ördüm arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 yakasını kestikten sonra 12 haroşa sırası ördüm. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra arka bedenle birleştirmek için de ipimi biraz uzun kestim. 16 ilmeğim var ilmek tutucumda. Santim olarak ön parçamızın ölçüsünü de vereyim. 35-36 santim kadar oldu arkadaşlar. Şimdi diğer parçamıza geçebiliriz. Ben diğer parçamı da ördüm. Bu parçayı da, sağ parçamızı da aynı sol parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Aynı sayıda başlıyoruz. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Tamamen aynısı gibi. Yine 13 model sırası olana kadar ördüm. Yine kurdelemizi geçirmek için bu şekilde burada kesim yapmış olduğum gibi yaptım. Daha sonra 2 haroşa sırası ördüm. Şimdi burada ilik açacağım. 4 haroşa sırası olunca da burada bana göre sol tarafta, burada da bana göre sağ tarafta kesim yapacağım. Şimdi önce iliğimizi açıp 4 haroşa sırasına tamamlayıp kol kesimini yapalım. Sıra sonunda 5 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Beş ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra alttaki ipi şöyle sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Yani bir ilmek eksiltmiş, bir ilmek artırmış oluyoruz. Buraya da ilk iliğimizi açmış oluyoruz. 1 2 ilmek ördükten sonra 3. ilmeği de şişime örmeden geçirip arka yüze dönüyorum. Şimdi 4 haroşa sırasını tamamlayıp sağ tarafta kesim yapalım. Şimdi 4 haroşa sırasına tamamlayıp geliyorum.
4 sıraya tamamladım. 4 haroşa sırasına ilk iliğimizi de burada açmış olduk. Daha sonra inci düğme dikeceğiz. Şişimde 30 ilmeğim var arkadaşlar. Normalde 31 ilmekle başlamıştık modelimize. Burada kesim yaparken, ajurlarımızı oluştururken bir ilmek fazla geldi. Onu kestim. Yine bu parçada da göstermiştim arkadaşlar. Şişimde 30 ilmeğim var. Şimdi 4 ilmek kenardan keseceğim. 26 ilmeğim kalacak. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şöyle göstereyim. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 4 ilmeğimi kestim. Şimdi toplamda 18 sıra olana kadar haroşa olarak örelim. Şu kısımdan sayıyoruz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra olana kadar örelim. Daha sonra yakasını kesmeye geçelim. Şimdi ben 18 sıra olana kadar örüp geliyorum. 18 sıraya tamamlamadan önce arkadaşlar 7 sırada bir iliklerimizi açalım. Toplamda 3 tane iliğimiz olacak. İliklerimizin arası 7 haroşa sırası olması gerekiyor. Şimdi ben 4 haroşa sırası ördüm. Göstermiş olduğum gibi 7 haroşa sırasında bir iliklerimizi açıp 18 sıraya tamamlayıp gelelim. 18 haroşa sırası olana kadar ördüm. İliklerimi 7 sırada bir açtım. Şimdi yakası için 10 ilmek keseceğim. İlmeklerimi şu şekilde kesiyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Her iki tarafın kesimini farklı yapıyorum arkadaşlar. Görüntü olarak aynı şekilde görünmesi için burayı ve bu tarafı farklı yapıyorum. Video içerisinde gösterdim zaten. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şişimizde 16 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde kesiyoruz. Bir ilmek daha keseceğim. Şişimde toplamda 16 ilmeğim kaldı. 16 ilmekle de 12 haroşa sırası örüp bu parçayı da tamamlayalım. Ben arka parçamı ördüm arkadaşlar. Arka parçamızı da göstereyim. Sağ taraftan keserken bu şekilde bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bu taraftan keserken de arkadaşlar, yani sol taraftan keserken bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Sağ taraftan keserken de iki ilmeği haroşa olarak örüp ilmeği tekrar şişe geçirip tekrar iki ilmeği haroşa olarak örerek kesiyoruz. Her iki tarafında görüntüsünün aynı olması için kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ben şöyle göstereyim. Ben arka parçamı örüp tamamladım. Arka parçamıza 59 ilmekle başlıyoruz. Ön parçaları nasıl ördüysek arka parçamızı da aynısı gibi örüyoruz. 13 model sırası olana kadar örüp daha sonra 2 sıra arka yüzde, 1 sıra ön yüzde örerek 3 sıra örmüş oluyoruz. Modelimizi tamamladıktan sonra 13. modeli. Daha sonra bu şekilde yine ön parçalarda yapmış olduğumuz gibi kurdele geçirmek için ajurlar yapıyoruz. 4 haroşa sırası örüp her iki kenarda da kesim yapıyoruz. Kol için 4 ilmek buradan, 4 ilmek de buradan kesiyorum.
Kesimi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek. Yani toplamda 30 haroşa sıramız var arkadaşlar. Kesim yaptıktan sonra 26 haroşa sırası örüyoruz. Şimdi ön parçamı tamamlayayım. Ön parçamı tamamladıktan sonra arka parçayla ön parçaları nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Şimdi ben ön parçamı 12 haroşa sırası daha örüp geliyorum. Ön parçayı 12 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi arka parçanın son sırasını öreceğiz. Yakası için kesim yapacağım. ...16 ilmek örelim. Yine 16 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 16 ilmek ördükten sonra sıra sonunda 16 ilmeğimiz kalana kadar yakasını keseceğim. Yakasını şu şekilde kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. İlmeği tekrar şişime taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İlmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 16 ilmeğimiz kalana kadar yakasını keselim. Daha sonra ön parçalarla birleştirmeye geçelim. Yakasındaki ilmekleri kestim. Bu kenarda da 16 ilmeğim kaldı. İlmekleri haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi sol parçamızı arka parçamızın üzerine yerleştirelim. İki omzu birbirine birleştireceğim. Tığ yardımıyla birleştirme yapacağım arkadaşlar. Ön parçayı arka bedenin üzerine koyduktan sonra şu şekilde arka yüze geçiyorum. İç yüze yani ters yüze geçiyorum. Şöyle çeviriyorum. İpimi daha sonra birleştirmek için uzun bırakmıştım. Bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden alıp tığ yardımıyla örüyorum. Bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden alıp tığ yardımıyla bu şekilde omuz kısmını birleştiriyoruz. Bu teknik gerçekten güzel bir teknik arkadaşlar. Dikiş izi olmuyor. Hem de sonradan iğne yardımıyla dikmeye uğraşmıyoruz. Bu şekilde tığ yardımıyla örerek omuz kısmını birleştirip gelelim. Omuz kısmını birleştirdikten sonra dıştan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. İçten görüntüsü de böyle. Diğer omzumuzda yine aynı şekilde arka bedenin üzerine ön bedeni yerleştirip göstermiş olduğum gibi tığ yardımıyla iç yüzden ters yüzden birleştirelim. Yani şu şekilde arkaya atıp yine aynı şekilde bu omzu da birleştirelim. Daha sonra kenar dikişlerine geçebiliriz. Omuz kısımlarını birleştirip tamamladım. Kenar dikişlerini yaptım. Diğer kenarı nasıl yapıyorum göstereyim. Örerken tırtıklı olarak örmüştük arkadaşlar. Bir ilmek arka bedenden, bir ilmek ön bedenden tırtıklı kısımlara batarak dikiyoruz.
Bu şekilde dikerseniz düzgün bir dikiş tekniğini kullanmış olursunuz. Şimdi ben bu kenarın dikişini tamamlayıp geliyorum. Kenar dikişini tamamladım. Kurdelesini de geçirmiştim zaten. İstediğiniz uzunlukta kurdelesini bırakabilirsiniz. Yeleğimizi tamamlamış oldum. Çok tatlı. Çok güzel bir bebek yeleği oldu arkadaşlar. Çok da kullanışlı. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.